Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. 2015 Ocak ayı favorileri videomla karşınızdayım. Elime ilk gelen ürünle başlamak istiyorum. Bath Body Works'ün True Blue Spa serisindeki şekerli el peelingi. Son derece fresh, yani kokladığınızda böyle tüm narenciye özlerinin kokusunu aldığınız bir el peelingi bu. Gerçekten alt kısmı tamamıyla şeker, üst kısmı yumuşatma etkisi olması gerektiği için yağdan oluşuyor. Az bir miktarda alıp ellerinize yedirerek, masaj yaparak uyguladığınızda kışın kuruyan ellerinizi, üzerindeki bütün ölü derileri arındırıp yumuşacık yapıyor. Aslında bir önemli özelliği de 60 saniyede manikür yapma özelliği olması. Benim tırnak kenarlarım çok kuru olduğu için bu 60 saniyedeki manikür etkisini çok fazla açıkçası hissedemedim. Ama benim zaten satın alma amacım ellerim kuruduğundaki o ölü derileri arındırmak ve ellerimi yumuşatmaktı. Genel olarak çok sevdiğim bir ürün. Dediğim gibi hem kokusunu çok seviyorum, hem kıvamını çok seviyorum, hem de yarattığı etki peelingi yaptıktan sonra ve hemen üzerine krem sürdükten sonra neredeyse bir hafta kadar o etki, ellerinizde o yumuşaklık etkisini hep hissediyorsunuz. Normal peelinglerden çok farklı. İçeriği çok yoğun, yağlı ve şekerli olduğu için eğer böyle bir ellerinizde kuruluk ya da sizin tırnak kenarlarınız benim kadar kuru değilse belki tırnak kenarlarınızdaki bu tırnaklarını temizlemede de yardımcı olabilir. O yüzden tavsiye edebileceğim bir ürün. Sıradaki ürün Benefit'in They Real maskarası. Bendeki ufak boyu. Şimdi hemen ürünle ilgili deneyimlerime geçeyim. Maskaram bitmişti. Maskara arayışı içerisindeyken acaba stokta böyle birkaç maskaram var mı derken bu çıktı karşıma. İlk olarak bazsız uyguladım. Maskaranın performansını anlamak için bir gözüme baz uyguluyorum ve üzerine uyguluyorum. Bir gözüme de bazsız olarak uyguluyorum. Bazlı olarak tabii ki çok farklı. Ben baz kullanmayı çok sevdiğim için onun duruşu daha dik ve daha ayrık ve daha dolgun oldu. Ama bazsız hali de gerçekten son derece yoğun ve kirpikleri uzatan bir yapısı var. Fırçası çok güzel taraklı olduğu için kirpiklerinizi tek tek tarayıp yukarı kadar kaldırıyor. Bu küçük boyu bittikten sonra mutlaka büyük boyunu alacağım. Sadece bir olumsuz yanı var diyebilirim. Biraz çıkartması zor diğer maskaralara göre. Zaten bu They Real'ın özel bir çıkarıcısı var ama ben ona gerek duymadım. Benim kendi su bazlı göz makyajını da çıkartabilecek göz makyajı solüsyonum çift fazla olanlar. Bunu rahatlıkla çıkarttı. Hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir dökülme olmadı göz altlarımda. Onu da söylemem gerekir. O yüzden Ocak ayı favorilerime mutlaka koymak istedim. Eğer maskaranız bittiyse ve yeni bir maskara arayışı içerisindeyseniz They Real'a da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Clarins'in Roll-On deodorantı ile devam ediyorum. Bir süredir Roll-On arayışı içerisindeydim. Sizlerden de birçok tavsiye geldi ama Clarins zaten benim sevdiğim bir markaydı ve Roll-On'u da hep aklımdaydı. Artık bir şans vermek istedim ve Clarins'i denemek istedim. Ocak ayı ortasında aldım diyebilirim. Yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Hatta bunu Instagram'da da paylaştım. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız linki buraya ve videonun açıklama kısmına da koyuyor olacağım. 10 gündür kullanıyorum. Zaten her koltuk altı rolonunu temiz aslında koltuk altınıza uyguladığınız zaman performansını çok iyi anlıyorsunuz. Clarins'in öncelikle kokusunu çok sevdim ki ben kokulu rolonları pek sevmem ama bunun kokusu hiç rahatsız etmiyor. Yani kolunuzu kaldırdığınızda hafif olarak o rolonun kokusunu alıyorsunuz ve çok hoş bir kokusu var. Çok pudramsı bir kokusu var. Koku performansı gayet iyi. Terleme ne yazık ki değil. Yine gömlek ya da dar bir şey giydiğinizde yine mutlaka terleme oluyor ama benim amacım zaten terlemeyi önlemek değil, kokuyu önlemek. O yüzden Clarins'in bir süredir arayış içerisinde olduğum için Clarins'in koku performansını çok beğendim ve Ocak ayı favorilerime de seve seve ekledim. NYX'in çok amaçlı kuru yağı. Bu ürün neden kuru yağ ve neden çok amaçlı? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Kuru yağ denmesindeki sebep bu ürün bildiğimiz diğer yağlar gibi değil. Normalde yağ bakımı ya da yağ kürleri biraz çekindiğimiz bir ürün. Çünkü emilimi çok zor. Fakat NYX'in bu üründe böyle bir problem yok. Elinize sürdüğünüz anda anında emiliyor. Çok amaçlı olmasının sebebi ise yüzünüz dahil, saçlarınız, tüm vücudunuz, tırnak kenarlarınız her yerde kullanabildiğiniz bir ürün. Ben yüzümde kullanmadım. T bölgem yağlı olduğu için çok ihtiyaç duymadım ama eğer cildiniz çok kuruysa belki yüzünüzde de deneyebilirsiniz. Benim saç uçlarım çok kuruydu. Saç uçlarımda kullandım. Tırnak kenarlarım çok kurudur. Tırnak kenarlarında da kullandım. Ve anında emilip çok da güzel bir sonuç aldım. Nemlendirmesi çok hoş. Kokusu ise bana daha çok böyle limon çiçeği kokusunu anımsatıyor. Hatta NYX bu yağın kokusunun parfümünü de yapmış ama zannediyorum Türkiye'de yok. Bildiğim kadarıyla yalnızca Avrupa'da var. Bendeki ufak boyu bu ikinci ufak boyu. Bunu da bitirdiğim zaman mutlaka büyük boyunu satın alacağım. Estée Lauder Advanced Night Repair yüz serumu ve gözaltı kremi. Bu iki kremi yaklaşık Ocak ayının başından itibaren kullanıyorum. Bu ayın sonunda tam bir ay olacak. Öncelikle yüz serumunun yapısından bahsetmek istiyorum.
sanki sıvılaştırılmış jel kıvamında bir ürün. Damlalığı sayesinde de çok bereketli. Ben parmak uçlarıma, her bir parmak ucuma birer damla damlatarak, cildime masaj yaparak sadece geceleri uyguluyorum. Gözaltı kreminin de yine yapısı jel formunda. Cilt tarafından çok güzel emiliyor. En önemli özelliği, T bölgem yağlı olduğu için benim üzerine ekstradan bir krem kullanma ihtiyacı duymadım. Ama eğer cildiniz kuruysa belki bu serumun üzerine bir yine cilt mutlaka her gün kullandığınız nemlendirici kreminizi kullanmanızda fayda var. Cildi hiçbir şekilde kurutmuyor, cilt tarafından çok güzel emiliyor. Zaten bu iki ürünün fotoğrafını Instagram'da da paylaşmıştım ve birçok çok memnun kalan kişiler tarafından yorumlar gelmişti. Ben de bir aylık kullanım süresince şunu söyleyebilirim ki ekstra bir krem sürme ihtiyacı duymadım. Cildimde hoş bir matlık yarattı. Özellikle T bölgemdeki bu fazla sebum dengesini dengeledi gibi hissediyorum. Ama en çok önem verdiğim şey daha uzun süreli kullanımda şu alnımdaki 3 çizgi üzerinde bir inceleme yapacağım. Bakalım onların kırışıklıklarını düzeltmede ne kadar etkili olacak. Bakalım önümüzdeki günlerdeki deneyimlerimle mutlaka sizlerle paylaşıyor olacağım. Amway Glister Ağız Suyu. Diş hekimim uzun süre önce ağız suyu kullanmamı tavsiye etmişti. Ben de birçok markanın ağız suyunu deneyimledim. Ama bir ağız suyunda benim en çok dikkat ettiğim şey tabii ki dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınıza gargara yaptınız ve gargaradan sonra o nefesinizde kalan tazelik ve ağzınızdaki o temizlik hissi. Birçok markayı kullanmama rağmen o temizlik hissini evet hissediyordum fakat çok uzun süre kalmıyordu o ferahlık hissi. Ben de araştırmalarım sonucunda Amway'in bu Glister ağız suyunu buldum. Hem konsantre bir ürün, çok uzun zaman gidiyor. Bu ikinci şişesi, birinci şişesini bile gerçekten neredeyse 8 ayda bitirebildim. Çok az sıkıyorsunuz, suyla karıştırıp gargara yapıyorsunuz. İlk kullanımda biraz ağzınızı yakabilir. Diğer markalara göre daha konsantre bir ürün olduğu için daha yoğun haliyle. Ama zamanla alışıyorsunuz ürünün bu şeyine. Dişlerimi çok güzel temizledi, ağzımı çok güzel temizlediğini hissettim. En önemlisi o ferahlık hissi çok uzun süre kaldı. O yüzden favorilerim arasında. Essence'ın Lash Base maskarası yani maskara bazı. Benim maskara bazlarına olan düşkünlüğümü bilirsiniz. En son Clinique'i bitirmiştim fakat Clinique'in devamını bulamamıştım. Ama bazı abonelerimden gelen mesajlara göre yeni açılan özellikle Clinique mağazalarına gelmiş. Eğer ben de fırsat bulursam mutlaka araştırıp Clinique alacağım. Ama Clinique'i bulana kadarki süreçte Essence benim işimi çok güzel gördü. Hem fiyatı çok uygun. Ben yaklaşık 9 lira gibi bir fiyata almıştım. Yapısı biraz yoğun. Diğer kullandığım hem MAC'e hem de Clinique'e göre. Ama performansını fiyat performansı olarak son derece beğendim. Kirpiklerinizi çok güzel dolgunlaştırıyor ve şekillendiriyor. Üzerine maskara uyguladığınızda da tek tek ayrılmış uzun ve gür kirpikleriniz oluyor. Eğer siz de bir maskara bazı kullanmak isterseniz Essence'ı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi sıradaki ürüne geçiyorum. Bobbi Brown'un allığı. Bunu 1-2 makyajımda kullanmıştım ve sizlerden gelen yorumlarda yanaklarındaki rengi çok beğendiğinizi söylemiştiniz. Bu 17 numara Flops rengi. Yapısı mat, simli değil. Zaten bir süredir de hep simli allıklar kullandığım için mat bir allık arayışı içerisindeydim. Fondöten alışverişi yapmaya gittiğimde allık da almaya karar verdim. Yapısı çok güzel. Doğru bir fırça kullanırsanız gerçekten çok güzel şekilde yayılıyor. Verdiği renk de çok hoş. Burada biraz koyu gözüküyor olabilir ama koyu değil. Hatta biraz morumsu gözüküyor ama değil. Yanağınızda fondöten üzerine dağıttığınızda çok hoş, tatlı bir pembelik yaratıyor. Yine mat bir pembe, sizi sağlıklı gösteren bir allık isterseniz de Bobbi Brown'a bakmanızı tavsiye ederim. Fresh and Dry'in teramici yaprakları ile devam ediyorum. Benim aslında bir rolondan beklentim terlemeyi önlemesi değil, sadece ter kokusunu önlemesi. Fakat özel günlerde özellikle dar ve böyle beyaz bir gömlek giyeceksem benim koltuk altlarına biraz terleme problemi yaşanabiliyor. Bununla ilgili araştırma yaparken de Fresh and Dry'in bu teramici yaprakları ile karşılaştım. Tamamıyla petek dokusu olan bir yapısı var. Gömleğinizin iç kısmına yapıştırıyorsunuz bunu ve gün boyunca hiçbir şekilde gömleğinize bir ter izi geçmiyor. Eğer özel bir toplantı ya da özel bir yere gidecekseniz ve beyaz gömlek giymeniz gerekiyorsa ve terleme sorununuz da varsa Fresh and Dry'in bu teramici yapraklarını deneyebilirsiniz. Enteresan bir ürünle devam etmek istiyorum. Dry Forever'ın su, yağ ve leke önleyici spreyi. Bu spreyle nasıl tanıştığımla ilgili çok kısa hikayesini anlatmak istiyorum. Yakın bir arkadaşımla yağmurlu bir günde buluşmak üzere sözleşmiştik. O gün arkadaşımın stiline bayılmıştım fakat o yağmurda o nubuk ayakkabıları gördüğümde de çok şaşırdım. O da bana bu spreyden çok kısa şekilde bahsetmişti. Bir sprey kullanıyorum, işte ayakkabılarım yağmurlu havalar yaklaştığında ayakkabılarımın üzerine sıkıyorum, su üzerinden akıp gidiyor diye. Çok ilgimi çekmişti. Eve gelir gelmez ben de hemen baktım. Sadece nubuk ya da süet ayakkabılarda değil, birçok tekstil ürününde kullanabildiğiniz bir sprey bu. Ama ben de nubuk ayakkabılarımda kullandım.
Ben kullanmaya karar vermeden 24 saat önce böyle yaklaşık bir 15-20 santim uzaklıktan ayakkabılarınızın üzerine sıkıyorsunuz. 15 dakika sonra ikinci katı sıkıyorsunuz ve kurumaya bırakıyorsunuz. 24 saat sonra da ayakkabınız kurumuş oluyor. Yağmura çıktığınızda su üzerinden akıp gidiyor. Yani böylece birçok tekstil ürününüzü, yağmurlu havalarda kullanmaya çekindiğiniz tekstil ürününüzü bu sprey vasıtasıyla artık rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi başka birçok kullanım alanı var. Bunlar için de ürünün web sitesinde videonun açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Teknolojiden bahsetmezsem olmaz. Son olarak yeni keşfettiğim bir video mesajlaşma servisi olan Glide'dan bahsetmek istiyorum. Glide aslında çok keyifli ve çok basit bir uygulama. Mesajlarınızı video olarak çekip, Glide'a üye oluyorsunuz tabii öncelikle. Mesajınızı video olarak çekip arkadaşınıza direkt mesaj olarak gönderiyorsunuz. Ben de bu uygulamayı indirdiğimde aklıma şöyle bir fikir geldi. Zaten bir soru cevap videosu yapmak istiyordum. Eğer Glide'da üye olup beni de Merve Özkaynak benim kullanıcı ismim, Merve Özkaynak olarak eklerseniz soru cevap videosunda sormak istediğiniz soruları bana video aracılığıyla gönderirsiniz. Ben de sizin o videolarınızı, parçalarını alıp YouTube kanalında yayınlayacağım. Videoya ekleyip cevapları da o şekilde veririm diye düşündüm. Zaten beni nasıl ekleyeceğinize dair detayları da videonun açıklama kısmında veriyor olacağım. Sizin 2015 Ocak ayı favorileriniz neler? Yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşırsanız harika olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.